Merhaba dostlarım. Hepiniz ilk uyanış seansımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bazen felsefe haftası, bazen bilim haftası diyerek serilerimize devam ediyoruz. Ama bu defa farklı. Yaratılış ve Anunnakiler serisi olsun, Tanrı ile sohbet serisi olsun, uzay temalı videolar olsun, bunların hepsini bir kenara bırakabiliriz. Merak etmeyin, Anunnakiler serimize devam edeceğiz. Fakat oraya ara sıra yeni bölüm yükleyeceğim. Çünkü aslında şu an başladığımız ve adına uyanış seansı dediğim bu seri, Yaratılış ve Anunnaki serisinin birkaç yıl sonra göstermeyi planladığım sonu denebilir. Biraz sondan biraz baştan devam ederek ortada buluşturmayı planlıyorum. Neden uyanış seansı dediğimi de birkaç bölüm içinde anlayacaksınız. Ve videoya geçmeden önce kısa birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugüne kadar yorum yapmayı engellediğim herkesin engelini kaldırıyorum. Ama art niyetliler heveslenmesinler. Sıfırdan başlıyoruz. Hakaretler ve dar görüşlülük devam ettiği sürece engellemeler de devam edecek. Bir diğer eklemek istediğim şey ise bu seride kaynak falan sunmayacağım. Sizi derinden sarsacak bir sürü şeyden bahsedeceğiz, evet. Fakat bunların hepsinin amacı sizi düşünmeye sevk etmek. Kim yazmış, kaynak kim diyerek bakıp sırf ismi güvenilir diye bir bilgiye güvenmenizi ya da tam tersine ismini hiç duymadınız diye güvenilir olmadığını düşünmenizi istemiyorum. İzleyin, düşünün, yorumlarda birlikte tartışalım. Ve uyanmak isteyenler sonun başlangıcını idrak etsinler. İstemeyenler de mutlu mesut yaşamaya devam. Bu arada yıllardır her mecrada yapıldığı gibi bu tür bilgileri korku uyandıran görsellerle anlatmak gibi saçma bir harekettense hayal gücünüzü kısıtlamamak için sadece derin düşüncelere dalabileceğiniz kozmos görüntüleri kullandım. Daha fazla sabırsızlandırmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Geçmişte yaşanmış ve günümüzde halen devam eden muhteşem olayları anlayabilmek için bu olaylarda geçen karakterleri tanıyor olmamız gerekli. Bu nedenle ilk bölümde size bugüne kadar dünyada yaşamış, halen yaşıyor olan veya sadece dünya ve insan ırkı ile iletişim halinde olan, bilinen tüm ırkları, bize etkilerini ve detaylı bilgilerini sırasıyla paylaşacağım. Tempoyu kesmeden başlıyoruz. Kurucular, görünüşleri insansı olmak yerine mavi beyaz yıldızları andıran Vega yıldız sistemindeki Lyra takım yıldızında ikamet eden 12. boyut varlıklarıdır. Kurucular, ruhları tekrar 12. yoğunluğa evrilebilecek zeki yaşam formlarını da içeren eksiksiz evrenler yaratmayı öğrenmiş olan yaratıcı tanrıların bir alt kümesidir. Lyralılar, kurucuların neslinden gelen bu ırk, Lyra takım yıldızında ikamet eden 10 ila 12. boyut varlıklarıdır. Saydam ve ışık saçan mavi beyaz bir ışık bedene, badem şekilli gözler ve uzunca bir yüze sahip uzun ve ince yapılı insansı 7. boyut varlıkları olarak ortaya çıkmışlar. Fakat artık insansı olmayan bir duruma evrilmişlerdir. Yine de dünyada sayıları 30 ila 40 arasında değişen bir grup kanalla telepatik iletişime geçerek dünyaya yardımcı olmaya devam etmektedirler. The Prism of Lyra adlı kitapta sanatçı Liza Royal'ın yorumladığı bir çizimleri mevcuttur. Bir 10. boyut varlığı olan Hindu tanrısı Krishna, bu yıldız grubunun kurucu üyelerinden biridir. Ancak Krishna'nın ait olduğu alt tür, Lyralıların anlatılan görünüşlerine pek benzemez. Krishna ve yardımcıları, insanlığa Hindu yazıtlarının birkaç bölümü de dahil olmak üzere bazı yüksek boyut öğretilerini getirmek için birçok kez dünyayı ziyaret etmiştir. Birinci tür Pleiadesler, beyaz yıldızları andıran ve insansı olmayan varlıklardır. Titreşimleri 10 ila 12. boyut arasında olan bu varlıklar, Samanyolu galaksisinin bu bölümü için ruhsal karargah görevi gören Alkyon Konseyi üyeleridir.
Alkyon yıldız sistemi, Pleiades'in bir parçasıdır ve üçlü bir sistemdir. Alkyon B ve Alkyon C adlı başka iki yıldızı daha vardır. Alkyon A ana yıldızdır. Genç bir yıldız olan Alkyon, milyonlarca yıl önce Lyra sisteminden göç eden yüksek Pleiadeslilere ev sahipliği yapar. Eskiden Büyük Beyaz Kardeşlik adıyla bilinen Alkyon Konseyi, kurucular ve diğer yaratıcı tanrılarla ilişkisi olan yüksek derecede evrimleşmiş Pleiadeslilerden meydana gelir ve Samanyolu galaksisinin bu bölümündeki ruhsal yönetim merkezinin oluşumunu sağlamıştır. Binlerce yıl boyunca dünyaya genellikle eklentiler veya diğer bir deyişle yüksek ruhsal bilinç katmanları olarak gelen temsilcilerini göndermişlerdir. Bu eklentilik durumu insanlığa gelişmiş teknolojiler aktarmak üzere ruh anlaşmaları yaptıkları çeşitli insanlarla aynı fiziksel bedeni paylaşmaları anlamına gelir. Bilgi aktarma yöntemleri genel olarak birçok kıta ve ülkede belirli insanları etkilemek ve bu sayede bir gizem okulu, ışık tapınağı veya spiritüel uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamaktır. Günümüzde Büyük Beyaz Kardeşliğin çeşitli yerlerde ve genellikle farklı isimler altında bazı locaları ve tapınakları bulunmaktadır. İkinci tür Pleiadesliler. Beyaz, ışık saçan, insansı, 7. boyut ışık varlıklarıdır. İnsanlığın türemiş olduğu özgün kök ırıktır ve günümüzde dünya gezegenine gözcülük etmektedirler. Lyralılar ile günümüz insanlarının arasında bir görünüşleri vardır. Yaklaşık olarak 100 milyon yıl önce Lyra'dan Pleiades'e göçmüşler ve Pleiades kümesindeki 3 farklı yıldıza yerleşmişlerdir. Hemen ardından dünya gezegeninde koloniler kurmaya başlamışlardır. Mekanik ulaşım araçları olmaksızın uzayda yolculuk edebilmelerine rağmen gökkuşağı renginde uzayda süzülen gezegen benzeri ortamlara sahip muhteşem ana gemileri vardır. Bu gemilerden 2 veya 3 tanesi genellikle dünyanın göksel alemlerine yerleşmiş haldedir. Dünyanın enerjik şebeke sistemini, ki buna grid deniyor, istikrarlı hale getirmek için 7. boyuttan Arcturuslularla birlikte çalışan 4. boyut Pleiadeslilerin yaptıkları işleri gözlemlemek üzere düzenli aralıklarla ana gemiden daha ufak olan devriye gemileri gönderirler. 3. tür Pleiadesliler. 4. boyuttan uzun boylu, ince yapılı, altın saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli, Billy Mayer da dahil olmak üzere birçok insanla iletişim kurmuş Nordik tiplerdir. Dünyadaki tüm Nordik insanlar 4. boyut Pleiadeslilerden türemişlerdir. Nordik Pleiadeslilerin dünyayı ziyaret amaçları öncelikli olarak yaşanan değişimler ve nasıl yeni, aydınlanmış bir toplum kurulacağı hakkında insanları eğitmektir. Teknolojik olarak epey gelişmiş olsalar da ruhsal olarak insanlığın çok ilerisinde değillerdir. Semiyase ve Ptah, günümüzde birkaç insanla telepatik olarak iletişime geçmiş olan ve dünyada iyi tanınmış üyelerindendir. Bu isimleri araştırmanızı tavsiye ederim. Buna ek olarak Pleiadesliler ve yardımcıları birçok kez fiziksel olarak dünyaya iniş yapmışlar ve seçilmiş birkaç mucide büyük miktarlarda teknolojik bilgiler içeren elektronik diskler vermişlerdir. Açık nedenlerden dolayı bu olayların büyük kısmı son zamanlara gelinene dek gizli kalmıştır. 1. tür Oryonlular. Orion kuşağındaki Mintaka yıldız sisteminde ikamet eden bu insansılar, hafif kırmızımsı tenleri dışında dünyadaki günümüz insanlarına benzemektedirler. 4 ila 7. boyutlar arasında titreşirler ve çoğunlukla iyicil bir organizasyon olan Orion Konseyi'nin üyeleridir. Bazıları Galaktik Federasyon'a bile üyedirler. 7. boyut Pleiadesliler ilk yapıldığında Mintaka yıldızıyla kusursuz bir şekilde hizalanan Büyük Piramit'in inşa edildiği dönemde 7. boyut Oryonlularla birlikte çalışmışlardır. Bugünlerde Mintakalılar karanlık Oryonluları aydınlığa çekmeye yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Bu oldukça ürkütücü bir görevdir. Fakat dünyadaki felaketlerin önlenmesine katkı sağlayacaktır. 2. tür Oryonlular. Betelgeuse yıldız sisteminde dünyadan kuzey yarımküreden bakılınca Orion takım yıldızının sol üstünde, güney yarımküreden bakılınca sağ altında bulunan yıldızda ikamet eden, beyaz tenleri, kareye benzer kafa ve yüzleri ve güçlü bedenleri olan bu insansılar rekabetçi tabiatlıdır ve 3 ila 4. boyutta titreşirler. Bir zamanlar Rigellilerle savaşmış olan bu ırk 100.000 yılı aşkın bir süre önce semalarda yaşanan savaşın mültecileridir.
Dünyadaki beyaz insan ırkının en yaygın görülen tipleri ikinci tür Oryonluların soyundan gelmektedir. Bu insanları iş ve ticaret dünyasında, özellikle müdür ve CEO'lar arasında sıkça görebilirsiniz. Erkekleri genellikle kaslı ve atletik yapılı bedenlere, köşeli çeneler ve geniş omuzlara sahiptir. Bu tür insanlar epey yırtıcı olsalar da Rigellilerin soyundan gelen insanlar kadar saldırgan değillerdir. Şimdi anlatacağım 3. ve 4. tür Oryonlulara iyi kulak verin. Sonrasında nedenini açıklayacağım. 3. tür Oryonlular. Rigel yıldız sisteminde Dünya'dan kuzey yarımküreden bakılınca Orion takım yıldızının sağ altında, güney yarımküreden bakılınca sol üstünde bulunan yıldızda ikamet eden, kızıl tenleri, redneck olarak tabir edilen kısa ve tıknaz yapıda bedenleri, yuvarlak ve genellikle şişkin suratları olan bu insansılar saldırgan ve rekabetçi tabiatlıdır ve 3 ila 4. boyutta titreşirler. 100.000 yılı aşkın bir süre önce Betelgeuselularla savaşmışlardır. Dünyanın dört bir yanında bu türün soyundan gelen insanlara rastlanabilse de Orta Amerika ve Güney Amerika, Batı Akdeniz ve Batı Avrupa'da dahil olmak üzere tüm batı bölgeleri nüfus yoğunluğu sıralamasında başı çeker. Bu soydan gelen insanlar aile değerlerine, kökten dinciliğe ve muhafazakar hükümetlere ateşli bir şekilde bağlı olma eğilimi gösterirler. Askeriye içinde ve devletin ihale yüklenicileri arasında bu insanlara sık rastlanır. Ayrıca Illuminati içerisinde de yüksek mevkilerden bulunan üyeleri vardır. Elbette tüm redneckler bu özellikleri taşımaz. Bu grubun bazı üyeleri barışçıl ve aydınlanmıştır. 4. tür Oryonlular. Açık yeşil ve pullu ciltleri olan Rigel yıldız sisteminde ikamet eden, 3. ve 4. boyutta titreşen, astral ve fiziksel düzlemlerde mevcudiyet gösteren bu reptilyan insansılar kötücül, saldırgan, düşmanca bir tabiata sahiptirler ve dünya gezegenine egemen olup insanlığı köleleştirme arzusu güderler. Çok gizli askeri güncelerde bu insansılarla karşılaşmaları ayrıntılarıyla anlatan raporlar bulunur. Çeşitli ülkelere ait bazı gizli devlet kurumlarıyla gizli ittifaklar kurmuşlardır. Fakat dünyayı fethetme arzularının peşinden giderken sıklıkla kendi anlaşmalarının kurallarını çiğnemektedirler. Bu tür Oryonlular nüfus azaltımı gündeminin arkasında bulunan birincil gruplardan biridir. Bunun ardındaki gerekçe, üzerinde daha az sayıda insan yaşıyorken dünyayı ele geçirmenin daha kolay olacağı düşüncesidir. Neyse ki sayıları azdır. Tam olarak söylemek gerekirse 100.000'den daha az. Ve dünyada yaşayan çok sayıdaki insanın özgür iradesini ihlal etmelerini önlemek için faaliyetleri Galaktik Konfederasyon tarafından yakinen takip edilmektedir. 3. ve 4. tür Oryonluların yaşadığı Rigel yıldız sistemini dinlediniz. Şimdi sıradaki ırk ise bu Rigel sisteminde daha önce yaşamış olan, fakat oradan tamamen temizlenen ve şimdi sadece dünyadaki sayıları kadar var olan Arkonlar. Bu eski Rigelliler yani Arkonlar ile ilgili pek az bilgi var elimizde. 6. ve 7. boyutta titreşirler. Şu an itibariyle gezegenimizin yöneticileridirler. Karma lordları olarak bilinirler. İnsanları implantlar vasıtasıyla kontrol altında tutarlar ve çeşitli parazitler ile enerjilerini emerler. Üzüntü, savaş, şiddet, umutsuzluk ve kan dökülmesinden beslenirler. Arkonlar ile ilgili teknik bilgilerimizin sınırlı olmasının elbette bir sebebi var ve siz bu sebebi öğreneceksiniz. Adını sıkça duyacağız bu ırkın ama şimdilik geçelim. 1. tür Siriuslular. Üçlü Sirius A, B ve C sisteminin ana yıldızı olan Sirius A yıldızının iç gezegenlerinden birinde ikamet eden bu ırk, Yüksek Sirius Konseyi üyeleridir. 6 ila 8. boyutta titreşen ve Isis'in yanı sıra diğer birkaç üst ruh tarafından yönetilen bu iyicil, sevecen varlıklar, insanlığın 4. ila 5. boyuta geçiş sürecine yardımcı olmaktadırlar. Günümüz insanlarını andıran fakat saydam ışık bedenlerine sahip bu varlıklar, düşmüş olan 2. tür Siriusluları aydınlığa geri getirme amacıyla dünyaya birçok kez temsilciler göndermişlerdir. Tanrıça Isis de dahil olmak üzere bu temsilcilerin bazıları çeşitli zaman aralıklarında dünyaya gizem okulları ve ruhsal tapınaklar kurmuşlardır. Antik Mısır tarihinde geçen ve firavunlar tarafından tapınılan Tanrıça Isis, Yüksek Sirius Konseyi olan Isis'in küçük enkarnasyonlarından biridir.
Şimdi burada dikkatinizi çektiğini düşündüğüm iki nokta mevcut. İnsanlığın 4. ila 5. boyuta geçiş süreci, ISIS'in küçük bir enkarnasyonu tabirleri. İşte tam olarak bu noktaya yavaş yavaş geleceğiz. Sabırlı olun ve takipte kalın. İkinci tür Siriuslular. Üçlü Sirius A, B ve C sisteminin ana yıldızı olan Sirius A'nın dış gezegenlerinden birinde ikamet eden bu ırk, Aslan kabilesi olarak bilinir. İyicil ve kötücül bireylerin karışımlarından oluşurlar. İyicillerin kötücüllere oranı şu anda 60'a 40'tır. Aslana benzeyen, saç yerine gür yeleleri olan beyaz yuvarlak yüzler gibi özellikler taşıyan bu insansılar, Yunan, Mısır, İsrail ve benzeri kültürlerde ve ayrıca eski ahitte geçen antik tanrılardır. 4 ila 7. boyutta titreşen bu varlıkların birçoğu insanlığı kurtarmak adına Mesih görevi görmüşlerdir. Bunlardan en tanınmışı 7. boyutta titreşen fakat dünya gezegenine indiği anda daha düşük titreşimlere gerileyen Yahova'dır. Birinci tür Siriusluların dünya ile ilgili birincil görevleri, gezegende sorunlara yol açan ikinci tür Siriuslulara müdahale etmek ve onları kurtarmaktır. İkinci tür Siriuslular, suç ortakları olan üçüncü tür Siriuslularla birlikte karanlık Illuminati'nin 1/3'ünü kontrol eder ve uluslararası bankacılık endüstrisini yoğun bir şekilde yönlendirirler. Evet, birazdan anlatacağım Siriuslu türlerine tanıdık bir şey bulacaksınız. Bakalım neymiş o tanıdık şey? Üçüncü tür Siriuslular. Sirius B yıldız sisteminde ikamet eden beyaz ya da buğday tenli bu insansılar, iyicil ve kötücül, çoğunlukla kötücül varlıkların karışımından oluşur. Güce tapan egoist tabiatlı, sıklıkla Illuminati bankacılık sisteminde rastlanan, 3 ila 4. boyutta titreşen bu varlıklar, ya insanlığa egemen olup dünyayı kendi zevklerine göre bir cennete dönüştürme ya da gezegene egemen olup insanları köleleştirme arzusu güderler. Bu Siriuslular, Sirius Anunnaki ittifakı olarak bilinen 4. tür Siriuslularla yani Anunnakilerle bir ittifak içindedirler. Üyelerinin yaklaşık %40'ı daha insancıl bir yöne doğru evrilmişlerdir. Fakat çoğunluğu oluşturan yani üyelerin %60'ının görevi hala gezegeni kontrol etmek ve egemenlik altına almaktır. Dünyadaki yayın organlarının büyük çoğunluğu bu varlıkların kontrolündedir ve medyayı birçok ülkede propaganda yapmak için kullanırlar. Böl ve fethet felsefesine sahiptirler. Bir grup insanı diğerlerine kırdırmak ve insanları kutuplaşmış, birbirinin gırtlağına yapışmış halde tutabilmek için sürekli savaş ve çatışmaya teşvik etmek konusunda uzmanlardır. Orta Doğu'da süregelen uzlaşmazlığın arkasındaki gruplardan biri de bu varlıklardır. Son zamanlarda bu varlıkların Batı hükümetlerindeki dal kavukları Irak ve Şam İslam Devleti'ne yani IŞİD'e silah göndermekte, bir yandan da aynı grupla göstermelik olarak savaşıp dünyanın gözü önünde barbarlık sergilemektedir. İsrail'deki Mossad örgütünün ayrıca İsrail hükümetiyle batıdaki birçok grubu kontrol eden Hazar mafyası olarak bilinen terörist organizasyonunun ardındaki ana güç de bu gruptur. Dördüncü tür Siriuslular. Sirius C adlı cüce yıldızdan çıkarak Sirius C ile bizim güneşimiz etrafında 3600 yıllık bir yörüngede dönen küçük serseri gezegen Nibiru'ya yerleşmiş bir ırktır. Nibirulular kendi gezegenlerindeyken 5 ila 9. boyutta titreşirler. Ancak dünyayı ziyaret ettiklerinde titreşimleri düşer. Dünya literatüründe Anunnaki veya Nefilim olarak bilinirler. Beyaz ya da buğday tene sahip bu ırk yüksek boyutlardayken iyicildir. Ancak düşük boyutlarda genellikle kötücül hale gelirler. Dünyadayken insanlığı köleleştirme ve gezegeni kontrol altına alma arzusu güderler. Anunnakiler dünyaya birkaç kez gelmiş ve en belirgin şekilde Sümer kültüründe kayıt altına alınmışlardır. Ayrıca eski Mısır tarihinin 2 döneminde de ortaya çıkmışlar. Bazı firavunlarla iletişim kurmuşlar, hatta bazı firavunlar ve tanrıların yerini almışlardır. Üyelerinden ikisine Mısır ile Sümer yazıtlarında Enki ve Enlil adı verilir. Hem ikinci hem de üçüncü tür Siriuslularla etkileşmişlerdir ve sıklıkla sömürülerini yanlış şekillerde yansıtarak ya da başarılarını büyük ölçüde abartarak genel toplumun aklını karıştırmaya çalışmışlardır.
Video çok uzun sürdüğü için 2 bölüm olarak yayınladım. İkinci bölüme hemen şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tempoyu düşürmeden sizi bekliyorum.